Arkadaşlar merhabalar. Şimdi serinin ikinci videosuna geçtik. Bugün artık canlı trade'i sizlere aktarmaya çalışacağım. O gün için neler yapıyorum, nasıl pozisyon alıyorum, bunları izah edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu son sağ taraftaki gördüğümüz hani notlar kısmına e, eklemeler yapacağım. Yani her gün aklıma yeni bir şey geldiğinde o tarafa bir ekleme yaparım. Şimdi bugün ne yapacağım? Kısaca ondan bahsedeyim. Hem de trade disiplinini de anlatmış olalım. Şimdi arkadaşlar orta ve uzun vade için bir portföy oluşturmamız gerekiyor. Bizim mevcuttaki kasamızda biliyorsunuz 700 dolarlık bir kasa vardı. Bunun normalde olması gereken 0.07 lottu ama ben bu tarafa müdahale etmediğim için orada fazla bir lot var. Şimdi bu e, fazla lotu hem günlük anlamda hem de orta ve uzun vadeli portföy anlamında dengeleyeceğiz. Dengelemeye çalışacağız. Bugün, yarın, bu hafta bunu tamamlayacağız. Şimdi bu bir trade disiplini olmalı. Yani hedef disiplini olmalı. Orta ve uzun vade lot miktarını bir kere ayarla. İkincisi gün içi trade'de de benim hedefim şudur. Her gün mevcut kasanın %1'i %2'si kadar içeriye bir kar atmaktır. Bu neye tekabül eder? Bu örnekte kasa 700 dolar olduğu için 7 ile 14 dolar arası her günde içeriye bir kar atmam gerekiyor. Hedefim o ama yani bu hedef bu olacak diye riskli işlem yapmayacağız. Yani kendi disiplinimizi bozmayacağız ama hem lot miktarlarını ayarlayıp hem de gün içi trade'i kapatırken bu hedeflere göre kapatacağız. Üçüncüsü de arkadaşlar en önemlisi o hafta gelecek olan ekonomik verileri e, hafta başında öncelikle bir açıp kontrol etmek ve orada en önemli gün ya da günler hangisi ise verilere göre onları not ederek e, haftalık stratejiyi de uygulamak. Şimdi beraber bir bakalım. Şimdi en son piyasa fiyatlaması neydi? Hatta şuraya şey yapayım. E, ya da neyse. Tamam, en son piyasa fiyatlaması neydi? TDI verisinde saatlik ücretlerin düşük gelmesinden dolayı piyasa benim de tahmin ettiğim gibi tüfe yani enflasyonun düşüş geleceği yönünde bir fiyatlama yaptı. Enstrümanlar yukarıya gitti. Şimdi bu fiyatlama devam edecek mi bugün? Yoksa bu fiyatlamayı değiştirecek önemli bir ekonomik veri var mı? Ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Pazartesi günü önemli bir veri yok. Salıya bakıyoruz. Salı günü mesela salı günü akşam 5'te Fed Powell var. Şunun hemen e, altına şöyle bir not yazalım. Yarın ne? 10 1 2023 akşam 5 Powell. Bu önemli bir veridir. Başka bir veri, önemli bir veri var mı? Ona bakalım. Haftalık stratejiyi de ona göre kurgulayalım. Şimdi çarşamba günü ne var? Çarşamba günü çok önemli bir veri yok. Evet, perşembe günü tüfe var. Yani bizim cuma günkü fiyatlamamızı doğrulayacak mı? Yoksa yeniden bu fiyatlama değişecek mi? 12 1 2023 neyse akşam 4.30 diyelim.
GBP var. Ve evet, çok da önemli bir şey yok. Şimdi bu veriye göre bugün nasıl bir strateji uygulayacağız? Arkadaşlar yarın akşam saat 5'e kadar, yani Powell'a kadar, bu önemli bir konuşma olacak çünkü, risk iştahını açacağım. Ve 5'ten sonra da yarın akşam saat 5'ten sonra da Powell'ın konuşmasına göre yine bu risk iştahını düşürürüz ya da açılması gerekiyorsa açarız. Ama normalde, hatta hemen başlayalım yapmaya. Ama ondan önce artı ne yapacağız? Ona bir bakalım şöyle. Evet, yarın akşam 5'e kadar, hatta şöyle yanına da şey alayım. Risk iştahı açık 9, 10 tarihleri. Şimdi buna yarınki Powell'ın konuşmasından sonra aslında not almak lazım ama ben şimdilikten alayım. Ben yine bunu risk iştahı açık diyeyim, yeterli. Şimdi buradaki stratejiye göre de pozisyonları bir ayarlayacağım. Ne yapıyorduk? Biz diyorduk ki her gün içeriye işte %1, %2 oranında şey almak ve lot miktarlarını da 7'ye göre düşürmek, ama aynı zamanda da risk iştahını açmak. Şimdi risk iştahını nasıl açıyorduk? Risk iştahını burada bizim işleme giriş bölgesideki yüzdeye göre risk iştahını açıyoruz. Şimdi mesela DAX'den örnek verelim. DAX'de ben burada ne yapmışım? Şuradaki kanal %90 dolduğunda ve fiyat yukarıysa yukarıdan sell açsın. Yani buy'da buy açsın istemiyorum. O yüzden buy kanalını uzak tutuyorum. Ama sell kanalını %90'dayken açsın istiyorum. Şimdi burada bir ikinci kriterde bu enstrümana ne kadar öncelik tanıyacağım o var. Şimdi normalde bugün açacağız ama DAX'ı benim öncelikli bir enstrümanım değil. O yüzden bunu olduğu gibi bırakacağım. Yani %90 dolarsa sell yapsın. Şimdi USD JPY'ye gelelim. DAX gibi USD JPY de benim için aynı şey. Normalde bu da, bakın hatta bunu da 110 yapmışım. Bunu da değiştirmeyeceğim. Yani 110'da kalsın. Ama bir Euro USD benim iştahımı açan bir enstrümandır. Şimdi burada ne yapmışım? Burada 80'deyken, yani şu kanal %80 dolduğunda işleme girsin. Ama bu aşağıya doğru düşüş varsa, en yüksek tepeden görmüş olduğu en yüksek tepeden aşağıya %50'lik bir düşüş yaptığında alsın diyor. Şimdi ben bunu bugün mesela %50 yapacağım. Yani şu %50 en yüksek tepeden aşağıya indiğinde alım yapacak. Şimdi şurada şuna dikkat edin. Bakın burada şu anda 1.06 26'da alım yapacaktı eski ayara göre. Risk iştahımız hani diyelim ki normaldi. Şimdi ben bunu daha yukarıya, bu çizgi daha yukarıya çekeceğim ki en ufak bir düşüşte alsın. Yani şuradaki düşüş yaklaşık 50 pipslik bir düşüş gördüğünde alım yapsın gibi ayarlamış olacağım. Eskisi 1.06 26 idi bakın. Bunu ayarlıyorum. 1.06 53'e, yani bir 20 pips daha çıkarsa burada alıcı olacak. Şimdi gelelim
GBP'de de aynı şekilde yapacağım. Bugün risk iştahını bu iki enstrümanda açacağım. Tesla'da mevcudu koruyacağım. Mesela Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta mevcudu koruyacağım. Yani çok öncelik vereceğim şeyler değil. S&P 500 de aynı. Mesela BTC'ye bakayım. Bitcoin'e bakayım. Bitcoin'de de mesela öncelik vermek istemiyorum. Ethereum aynı. AVAX. Mesela AVAX'ta neymiş? 100'müş. Bunda da aynı. Yani kriptolara da bir öncelik tanımayacağım. Ons altına bakayım. Ons altını da aynı bırakacağım. Gümüş. Gümüşü de olduğu gibi bırakacağım. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Yani ikinci aşama şuydu. Mevcut fazladan açılmış pozları orta ve uzun vadeye göre ayarlamak. Mesela bizim dünden kalan pozumuz vardı. Şimdi buraya dikkat edin. Burada mesela stop loss ve TP yoktur. Şimdi ben buna iz süren stop loss'u aktif edeceğim. Buradaki zarar yere bir yazdığımda otomatikman bu kendisi hesaplayacak stop loss miktarını ve enstrüman yukarıya gittikçe de bu stopu yukarıya doğru çekecek. Burada 17.177'ye iz süren stop loss'u aktif ettik. Ethereum'u da aynı şekilde aktif edeyim. Tesla var. Tesla'yı şu anda yapamam çünkü daha henüz açılmadı. Gümüşü aktif edeyim. AVAX'ı aktif edeyim. Evet, diğerlerini şimdilik olduğu gibi bırakacağım. Bugünkü videonun ilk bölümünü Avrupa piyasası açılışında yapmış olayım. Bunu bir kenara alacağım ama bunu akşam 5'e kadar önemli bir haber akışı gelirse tekrar bu videonun içerisine ekleme yapacağım. Ve akşam ABD piyasası açıldıktan sonra da bu videonun devamını çekeceğim. Ve saat 6 gibi de her akşam saat 6 gibi de o gün çektiğim videoyu yüklemiş olacağım. Şimdilik bu kadar. Videonu şöyle bir durdurayım. Kalan kısımlarını bilahare çekeceğim. Ve bu akşam çektiğimizde de zaten bunlar iş süren stop loss'la kapanacaktır. Bizim günlük hedefimizi içeriye atıp atmadığını da ayrıca bakacağız. Şimdilik kolay gelsin. Akşam 5'te görüşmek üzere. Arkadaşlar selamlar. Şimdi videonun ikinci bölümüne geçmiş olayım. Şu anda ABD piyasası açıldı. Biz bu zamana kadar ne yaptık? Notları tekrar açtığımızda bugün için risk iştahını açacağımızı, kanalın %50'si dolduğunda işlemlere girmesi için Expert Advisor'ı ayarladığımızı göstermiştim. Şimdi bir dikkat edeceğimiz husus neydi? Günlük olarak 7 ile 14 dolar arası şu anki kasa mevcuduna göre %1 ve %2 arasında içeriye kar almamız amacındaydık. Hem buna bakacağız hem de maksimum lot miktarımız 0.07 olacaktı. Bunun da ayarlamasını yapacağız. Şimdi hemen bir bakalım. Şimdi bizim sabahki pozisyonlarımızdan zaten 1, 2, 3, 4 tanesi kapanmış. Bunun bir tanesi
gümüş zararla kapanmış, diğerleri kârla kapanmış. Şimdi biz şu anda da 0.7'ye gelecek şekilde bir ayarlama yapalım. Bunun için normal iş süren stoploss'u değil, buradan iş süren stoploss'u, yani Expert Advisor'ın değil, sistemin iş süren stoploss'unu koyacağım. Buna da 20 puan dediği, yani normalde 2 pips'tir. Şimdi buradan 3 tane pozu, iş süren stoploss'unu 20 puan olarak açıklayayım. Bunların zaten 2 tanesi zararda. Buna karşı bir tane de şu pozisyonu kapatırsak bunu da 20 puan yapalım. Tabi bunlar şey yapamayacağız. Bunları manuel olarak yapalım. Problem değil. Şu bir, şu iki. Bu şey olsun. Kendisi kapatsın. Şimdi 3 taneyi kapattık. Ne oldu? Bizim elimizde 7, 9, 10 oldu. Bu Tesla'ya da saat 5.30'da açılacak iş süren stoploss'unu koyacağız. Onu da kapanmış olarak kabul ediyorum. Normalde 7 tane pozisyonumuz olması gerekirken 9 tane pozisyonla hemen hemen olması gereken maksimum lot miktarını ayarlamış olduk. Ve bugün de risk iştahımızı açtık. Yani buradaki 2 tane pozu risk iştahının yüksekliğine verebiliriz. Ne zaman ki buradaki bakiyemiz 800 USD olur, 800 euro olur, o zaman içerideki maksimum lot miktarını 8'e çıkaracağız. Zaten şu anda 2 tane fazladan görünüyor. O da Euro USD. Şimdilik bir zararı yok. Şu an tek yapacağımız hadise Tesla'ya iş süren stop loss'unu aktif etmek. O da kendi kendine kapanır. Saat 5.30'da ancak bu işlemi yaparız. Yapabilirim. Şimdi bir de bakalım günlük hedefimiz gerçekleşmiş mi? Yani kasanın %1'i ile %2'si arasındaki bir dilimde kar atabildik mi? Evet, 14 dolar gibi 11 dolar gibi, pardon, buradaki şeyleri düştükten sonra 11-12 dolara yakın bir pozisyonu kapatmışız. Yani günlük kar hedefimizi, şuradaki 7 ile 14 dolarlık arasındaki hedefi de tutturduk. Lot miktarını da hemen hemen ayarlamış olduk. Orada da herhangi bir sıkıntı kalmadı. Risk iştahımızı açtık. Ola ki en yüksek gördüğü rakamdan %50 bir düşüş yakalarsa kendisi otomatik olarak buy işlemini de yapacak. Şimdi ilk canlı trade'imizi de bu şekilde ilk günü bitirmiş olayım. O iki bölümü de şeyle birleştirip şu an saat 4.30, işte videonun editlemesi vesaire 5.30-6'ya doğru da yüklemiş olurum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.